Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Bugün sizlere değişik bir mekandan sesleniyorum. Özellikle İzmir'de hava bugün çok güzel. Biz de kendimizi dışarılara attık. Bu eşsiz İzmir Gökdere piknik alanının güzelliği eşliğinde sizlerle biraz ekonomi konuşalım. Özellikle dolar, altın, gümüşü konuşalım. Sizler de biraz bu stresinizi atma babında bu güzel görüntüler eşliğinde beni dinlemeye çalışın. Pazartesi günü enflasyon verileri açıklanacak TÜİK tarafından. Bu enflasyon verileri ne şekilde şekillenebilir? Bunun dolar, altın ve gümüş üzerine etkileri neler olabilir? Şimdi sizlerle birlikte bunu burada hep beraber konuşacağız. Ayrıca kirli oyun, biliyorsunuz milyar dolara zengini insanlar yatırımlarını artık arkadaşlar dünya çapında arsalar ve tarlalar üzerine kurmaya başladılar. Bunların bu kadar yatırım aracı varken neden böyle bir arsa ve yatırım toplama olayına giriştikleri de merak konusu. Bununla ilgili de sizlerle biraz sohbet edeceğiz. Bizlerin haftalık kapanışları ve yıllık kapanışları dolar TL kurunda sizlerle birlikte zaten takip ediyorduk. Bu yıllık ve haftalık kapanışlar da birlikte geldi. Özellikle 2022 yılına hep birlikte sizlerle girmiş bulunuyoruz. Ve bu 2022 yılının ailelerinizle birlikte sizlere bol para ve hayırlı kazançlar getirmesi dileklerimi de buradan iletmek istiyorum. Evet sevgili dostlarım, dolarla başlayalım. Hemen dolar TL kuruyla ilgili 13.30 civarlarından bir kapanış gerçekleşti. Bizlerin de sizlerle birlikte yakinen takip ettiğimiz 13.29 seviyesi üzerinde hem günlük hem de haftalık bir kapanış gördük. Gönül isterdi ki bu seviyelerin üzerinde bir kapanış gelmemesi ve dolar TL kurunun sabit bir fiyat üzerinde kalabilmesi. Fakat maalesef ki dolar TL kurunda 13.30 beklentilerimizin üzerinde bir kapanış geldi. Ayrıca haftalık kapanış bazında baktığımız zaman 12.48 seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesiydi. Ve bu direnç bölgesi üzerinde de kapanışlar görmeye başladık. Şimdi pazartesi günü enflasyon verisi açıklanacak. Büyük bir ihtimalle enflasyon verisinin yüksek çıkma olasılığı oldukça fazla. Dolar TL kurundaki ani yukarı yönlü hareketlerin ardından bu enflasyonist baskı 2022 yılının başlarında da kendini hissettirmeye başladı ve benzin tarafında olsun, gıda tarafında olsun, elektrik ve doğalgaz tarafında olsun maalesef ki zamlar tarafından bu bizlere yansıtıldı arkadaşlar. Bunu da sizlerle birlikte takip ettik. 13.30 benim için çok önemli bir seviyeydi. Çünkü bu 13.30 seviyesi dolar TL kurunda bir üst bandın açılması gereken bir kanal. Enflasyon verilerinin yüksek çıkmasıyla birlikte bu seviye 16-12 seviyesine kadar dolar TL kurunu yukarı yönlü hareket ettirebilir. Özellikle şunu da belirteyim arkadaşlar. Kanalımızda verdiğimiz yatırım düşünceleri, öngörüleri sadece benim kişisel öngörülerimi yansıtır ve hiçbir şekilde yatırım amaçlı kullanılmamalıdır. Sizler sadece piyasada birçok kişiyi izliyorsunuz ve dinliyorsunuz. Bunları birleştirip kendi kararlarınızı, alsat kararlarınızı özellikle kendiniz vermeniz şart ki bu tür bizim de yaptığımız yatırımlardan sizler de herhangi bir zarar görmeyin. Bu arada kanalımıza bir beğeni atarsak arkadaşlar, kanalımızı daha fazla arkadaşımız bu canlı yayın üzerinden rahat bir şekilde izleyebilir. Evet, dediğim gibi dolarda bizler için 13.30 seviyesi önemliydi teknik açıdan baktığımız zaman ve 13.30 üzerinde dolar TL kurunda maalesef ki kapanış yaşadık. Şimdi bu 13.30 seviyesi enflasyon verileriyle birlikte özellikle dolar TL kurunda bir 16 liralara doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü götürebilir arkadaşlar. Bizim olmazsa olmaz stop bölgemiz dolar TL kurunda 12.48 seviyesine konulması gerektiğini ben düşünmekteyim.
16.48 önemli bir bölge çünkü. Bu bölge altında tekrardan bir alt kanal 11.35 kanalına doğru hareketler de gerçekleşebilir. Fakat artık 12.40 seviyesi, 48 seviyesi maalesef ki kuvvetli bir destek görünümünü almış durumda. Dünya üzerinde baktığınız zaman milyarderler arsa topluyor arkadaşlar. Bu arsalar boşu boşuna toplanmıyor. Şu gördüğünüz güzellikler dünyanın birçok yerinde maalesef ki mevcut değil. Onlar da bunun farkında ve Bill Gates gibi bir milyarder de Türkiye üzerinde bazı alanlarda arsa toplamaya devam ediyor. Sizler de yatırımlarınızı eğer dolarda, altında belli bir kar marjına ulaştıysanız benim de sizlere bir yatırım tavsiyem. Bunu yatırım tavsiyesi olarak algılayabilirsiniz. Bulabildiğiniz kadar böyle güzel tarımsal alanlardan, verimli alanlardan kendinize arsa toplayın şeklinde olacaktır. Ve Türk yatırımcılarına da tavsiyem yabancılara arsalarını kaptırmaması arkadaşlar. Bu yönde de tavsiyem olacak. Çünkü ilerleyen dönemlerde gıda zincirlerinin özellikle kırılmasıyla birlikte bu maalesef ki gıda üzerinde birçok manipülatif hareketler olacak. Çin gibi büyük bir ülke, nüfus bakımından oldukça fazla bir nüfusa sahip olan bir ülke bile kendini kapattı ve halkına özellikle gıda depolaması yönünde öğütler verdi arkadaşlar. Bunlar ileriye dönük düşündüğümüz zaman bir gıda krizinin yaklaşmakta olduğunun sinyallerini de bizlere maalesef ki veriyor. Şimdi dolar tarafını inceledik. Dolar tarafında 13.29 bizim için önemliydi. Bu önemli sinyal dolarda geldi ve 13.29 üzerinde hem günlük hem de haftalık bir kapanış yaşadık. Burada en önemli destek 12.48 desteği ve önemli bir de stop olarak kullanılabilecek bir alan dedik. Ve burada benim yaptığım teknik çalışmalara göre dolar TL kurunda bir 16 denemesine doğru dolar TL kurunu götürebileceği şeklinde bir öngörüm mevcut. 14'lü seviyelerde gene Merkez Bankası geçmişte müdahaleleri olmuştu. Bu 14 seviyesi de gene yakından takip edilmesi gerektiği diye düşünmekteyim. Altın yatırımcıları, evet, altın yatırımcıları tarafına baktığımız zaman gizliden gizliye altında özellikle oyunlar döndüğü ve bu kirli oyunlar neticesinde altın tarafında da alttan çaktırmadan altın alımları yapılmakta. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında gene artık bizler için 723 seviyesi üzerinde bir kapanış yukarı yönlü hareketin devam edebileceği niteliğini taşımakta. O yüzden gram altın yatırımı olan arkadaşların da 773 desteğine dikkat etmeleri önemli. 773 önemli bir destek olacaktır. Ons bazlı altında yukarı yönlü hareketler 1844 civarına doğru ben hareketin tekrar devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada dolar TL kurunda da bir miktar yukarı yönlü hareketler görülmesiyle birlikte de altında 800 üzerinde 832 TL'ler civarına doğru giden bir gram altın bu hafta itibariyle bizler izleyebiliriz. Gümüş tarafında gene baktığımız zaman gümüş yatırımcısı için önemli kritik seviye gram gümüşte 9.69 ve 9.39 aralığıydı. 9.39 artık çok önemli bir destek konumuna geçmiş durumda. Gram gümüş takip eden arkadaşlar 9.39 desteği önemli bir destek. Bu destek üzerinde kalındıkça dediğim gibi ilerleyen günlerde 10.50 ve hatta 11 TL'ler üzerine doğru gram gümüş tarafında da bir hareket sizlerle birlikte izleyebiliriz. Yön olarak baktığımızda ons bazlı olarak ve dolar TL kurundaki hareketlenmeyle birlikte gram tarafındaki yatırımcıların daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Dolar TL kurunun 2022 yılı içerisindeki en büyük risklerinden biri de doların TL'ye karşı hareketlerinde Türkiye içerisindeki ekonomik gelişmeler önemli olacak. CDS puanının yüksek olması gene bizler için bir risk. Ayrıca Merkez Bankası rezervlerinin düşüklüğü gene ayrıyetten bir risk. Bunların haricinde Fed'in
2022 yılı içerisinde 3 faiz artışına gidecek olması maalesef ki TL lehine olumsuz hareketler yaşatabilecek durumları bizlere göstermekte. Evet sevgili dostlarım, bu güzel doğanın eşliğinde sizlerle birlikte biraz ekonomi konuştuk. Stresinizi de üzerinizden almaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.